Herkese Kavala'dan günaydın. Artık yola çıkacağız. Gidiyoruz, dönüyoruz. Günaydın. Yunan dostlarımıza kalimera. Kalimera. İskeçe'ye uğrayacağız, durmayacağız orada. Belki motordan bile inmeyiz. Yaşıyormuş. Gel gel gel. Beni bırakma bey buralarda. Deniz manzarası eşliğinde Kavala'yı arkamızda bırakıyoruz. Ve yolculuğumuz memleketimize doğru başlamış oldu. Otoyoldan çıktık, şimdi şeyden doğru, normal yoldan doğru gidiyoruz. Otoyollarda Yunanistan'da tek benzinci yok. Böyle ara yollarda daha fazla var. Selanik tarafından doğru tekrar girdiğimizden beri otoyollarda sadece bir tane benzinci gördük. Diğerleri dışarıda, geçmişiyle bağ kalmamış. İskeçe'nin içindeyiz sevgili arkadaşlar. Kent merkezini gösteren tabelaları takip ettik. Özel bir destinasyonumuz yok. Sadece nasıl gözüküyor şöyle bir görmek istedik. Şurada minare gibi bir şey mi vardı? Evet. Evet. Solumuzda eski bir cami var. Önünden Evet. geçiyoruz. Hürriyet Cami. Tadilat 2005. 2005'te bir tadilat görmüş bir cami gördük. Kullanımda herhalde. Kullanımda Temiz çünkü. gözüktüğü kadarıyla tertemiz gözüküyor. Vardır burada Müslümanlar. İlla ki vardır. İbadet yeri olarak kullanıyorlardır orayı da. İşte mübadele zamanının daha böyle Müslüman nüfusun yoğun olduğu yerlerden buralar. İşte İskeçe, Gümülcine, Dedeağaç, buralardan yine de bir geçmek istedik. Hani gezip görecek çok bir şeyleri olmasa da Bir içine bakalım ne var ne yok dedik. belki şimdi izleyenler arasında dedeleri buralardan göçmek zorunda kalmışlar bile olabilir. Evet. Öndeki Ya, sola Furya geçiyor. motorunu gördünüz mü bilmiyorum. Demin yanımıza yanaştı. Abi buradan sola dön, eski İskeçe'yi gezersiniz dedi. Biz de sola döndük, gidiyoruz. Hadi şuradan da sağ yapalım. Ülkemizin birçok yerinde görebileceğimiz tipte evleri şu an burada görüyoruz. Eski İskeçe böyle bir yer. İnsanların o mübadele zamanı her iki millet için de yani acı verici kısımlarını düşününce Araba gibi. bir garip oluyor. Buralarda bak kapalı abalar çok var. Evet, cami falan da vardı. Buralar biraz daha Müslüman yeri mi acaba? Yine de işte o eski şeylerin torunları bilmem neleri, belki kalanları ya da geri dönenleri vardır. Ve solumuza doğru baktığınız zaman sanki bizim kasabalarımızdan bir tanesi gibi duruyor. Evet. İskeçe'den bu kadar. Artık çıkıyoruz. Biz sonraki durak Gümülcine. Porto Lagos diye bir yerden geçtik. Şu an sağımız ve solumuz göl olan bir delta ovasından geçiyoruz. O nedenle de leyleklerin böyle göç yolları üzerindeyiz. Çok güzel leylekler vardı, seviniyorlardı. Evet, yüzlerce leylek gördük. Havada, karada, yuvasında, gölün içinde her türlü halini gördük. Bu kadar çok leylek gördüysek demek ki gezeceğiz. Kim bilir belki bir leylek de siz görürsünüz. Gümülcine'ye geldik. Kent meydanına doğru yol alacağız. Sonra geçip gideceğiz. Burada da bir tane cami bulduk. Buraları bilen varsa alta yazsınlar aslında. Şurası vardı görmemişsiniz, şurası vardı görmemişsiniz şeklinde yazsınlar ki en azından buraya gelecek olan izleyenler varsa da görürler ve bilgi edinmiş olurlar. Sağ tarafta içeride meydan gibi bir şey var. Barış Meydanı dedikleri yer orası olsa gerek. Başka meydan göremedim çünkü. Burayı da böylece arkamızda bırakıyoruz diyelim. Yavaş yavaş
Dede Ağaca doğru yolumuzu çeviriyoruz. Sınır öncesindeki son yerleşim diyebiliriz oraya. Dede Ağaç'ta görüşürüz. Dede Ağaca yavaş yavaş giriyoruz. Buradaki adıyla Aleksandropolis. Ve hızlıca bir göz atıp çıkacağız. Türkiye sınırına en yakın yerleşimlerden bir tanesi. Belki de en yakını burası. Dede Ağaç'a geldik. Dede Ağaç sokaklarından merhaba diyelim dedik sizlere. Şimdi nereye gidiyoruz? Fener'e. Deniz fenerine. Deniz Fener'e gidiyoruz. Yasak mı buraya da otel koyun? Yok. Ay. Burada kimse yok. 3-5 güne var bir böyle. Dede Ağaç'ta molamızı verdik. Limonatamızı içtik. Evet. Yola çıkacağız. Artık yurda kesin dönüş yapıyoruz. Sınıra yaklaşık 1 saat mesafedeyiz. Sınırı geçtikten sonra Avrupa'daki turumuzun Avrupa'ya tamamen bitmiş olacak. Ama biz bir gün Türkiye içinde uzatmaya karar verdik turumuzu. Şarköy tarafında kalıp Uçmakdere yolundan doğru geçerek İstanbul'daki evimize öyle döneceğiz. Yollara doyamadık yani. Artık tabelalarda Türkiye yazmaya başladı. Kameranın göz açısına yansımıyordur ama uzakta Türk bayrağı gözükmeye başladı. Evet. Sınıra sadece 2 kilometre kaldı. Bazı tırlar var. Şu aralardan biraz ilerleyelim. Malum havalar sıcak. Klimamız yok. Bakayım çoğunlukla da 34, 59, 34. Sen Fransa gördün. Bir tane daha Fransa gördüm. Bu neci? Girmiş araya. Deutschland. Makedonya'da siyah plakalı bir araç herhalde. Çok ayıp. Yunanistan'dan çıkmak pek kolay olmuyor herhalde. Oldukça yoğun, kalabalık bir sınır kapısı sırası var. İnsanlar arabasından inmiş, aralarda yürüyor. Dolayısıyla biz de oldukça yavaş hızlarla ilerliyoruz. Çok kalabalık ya burası da. Ne böyle bu? Hemen hepsi de 34 yani Türk plakaları çoğunluğu. Evet. Çok araya girme bence. Eyvallah. Bu solda. Şöyle geçeceğiz. Bu noktadan sonra artık sıra tekleşiyor ve sınır noktası başlıyor diyelim. Şimdi buradan Yunanistan'dan çıkış kısmındaki sınır kontrol polisleri, Yunan polisleri çıkışla ilgili kontrolünü yapacak. Daha sonra da Türk tarafına geçmiş olacağız. Eldivenleri atayım buraya ver. Ne güzel işte bu olunca. Saat 3:30. Bakalım geçtiğimizde saat kaç olacak? Orada gördüğünüz birkaç arabalık sırayı 20 dakikada geçtik. Biraz yavaş gidiyor diyebiliriz. Şu ana kadar geçtiğimiz diğer sınır kapılarını biraz daha hızlı ve rahat geçmiştik. Şimdi Türkiye kapısına doğru gidiyoruz. Önümüzde yine tır sıraları. Bu nedir şimdi? Meriç Nehri'nin de üstünden Geçmedik demeyiz. geçtik. Ve böylece fiilen Türkiye topraklarına girmiş oluyoruz. Sınır kapısını da geçtikten sonra artık memlekete geri döndük diyebiliriz.
Şimdi sınır kapısına doğru yaklaşıyoruz. Bayağı iyi geçmişti denimizi. Burada da şu an 54, önümüzde 4 tane araç var. Bakalım kaçta çıkacağız buradan. Bir heyecan yaptılar. Şurada giriş yaptık, ayak bastık. Toprağını öpeyim dedim ama beton her yer. Aykut dedi ki bizim şimdiki memurlar da hep suratsız dedi. Şansımıza bizim suratlı çıktı. Evet. Şaşırttı bizi, utandırdı bizi. Bineyim mi? Bin. Hepsi keşke hep utandırsalar böyle. Evet, keşke böyle utandırsalar. Ah, ah. Evet, memleket topraklarından herkese de selamlar. Evet, ülkeye giriş yapmış bulunuyoruz. Pasaportlarımız, gümrük işlemlerimiz hepsi tamamlandı. Dalgalanan Türk bayrağı artık yakınımızda. Basitler kaldırsalarmış Türk bayrağı. Alçakta olmuş buraya. Evet. Kapının altında kalmış. Olmamış, biraz daha yüksek yapmaları gerekiyordu. Bir tur da burada. Kapı kapanıp açılmasını bekliyoruz. Az önce memur Duyamadım. 34 Hatay. Teşekkürler. yakın önünde motorun önünde plaka olmadığı için okuyamadı, plaka sordu muhtemelen. Oradaki gişede de memurun biri pasaportunu kontrol etti. Diğeri de yaptı. Değil mi? Evet. Plakayı sordu. Plakayı girişinde yaptı. Buraya da çıkışına kontrol etti. Ben de öteki motorun plakasını söylüyorum. Evet. Türkiye hoş geldiniz. Türkiye'ye hoş geldik. Bu demek oluyor ki Avrupa turumuzu sona erdirmiş olduk. Keşan ya da Tekirdağ taraflarında bir yerlerde kalmayı planlıyoruz. Uçmakdere yolundan doğru geçmeyi planlıyoruz. Ay üşüdüm. Yani hiç üşüyeceğim aklıma geldi. Açılışımızı Şarköy sahilden yapıyoruz şu anda. Sahildeyiz. Bugün buraya geldik. Kavala'dan çıktık sabah. Buraya geldik. Yarın sabah artık evimize dönüyoruz. Burada konaklayacağız. Burayı çok gezmeyeceğiz. Şöyle bir yürüyüşe çıktık. Yarın sabah da Uçmakdere yollarından, Uçmakdere virajlarından geçerek evimize döneceğiz. Bir önceki yıl buraya gelmiştik yine Uçmakdere'ye. O zaman kamp yapmıştık burada. Evet, mürebbe miydi? Mürefte. Mürebbe. Hatta onun videosunu da eski videolar arasında karıştırırsanız bulabilirsiniz. Şuraya buraya koyuyorum diyorlar ya. Belki şuraya buraya koyarız. Şuraya buraya koyabilirim belki. Onda hatta böyle yamaç paraşütü falan yapmıştık ki Merve'nin Ay, yükseklik korkusu var. Ay çok fenaydı. Benim için değişik bir tecrübeydi. Ama yapmayanlara tavsiye ederim, yapın bence. Yani Zevkliymiş bayağı. 600 metreden falan uçuyor. Çok yüksek değil. O yüzden çok uzun sürmüyor. Fiyatları da makuldü geçen sene. Bu sene nasıl oldu bilmiyorum. Denizin üstünde birazcık uçuyorsun, sonra yamaçtan denizin üstüne doğru uçuyorsunuz. Birazcık böyle denize dolaşıyorsun, sonra zaten hemen sahil gibi bir yere iniyorsunuz. Evet. Çok az yani uçuş mesafesi zaten. O zaman şimdi sabaha devam edelim ve Uçmakdere yollarında buluşalım. Görüşürüz. Avrupa turu serimizden herkese son kez günaydın. Maalesef turumuzun sonuna geldik. Her güzel şeyin bir sonu var. Bugün onu yaşıyoruz. Buruk bir acı var içimizde. Yani Şu anda Şarköy'deyiz. Şarköy'den kalktık, artık İstanbul'a, evimize gidiyoruz. Ama özellikle yolu uzattık. Uçmakdere'den geçeceğiz.
Severiz uçmak dere virajlarını. Allah Allah. Sevmez miyiz? Çok viraj gördük. He? Çok viraj gördük diyorum. Olsun. Avrupa'da. Olsun, orası da yerli ve milli virajlarımız. Şimdi o tarafa doğru gideceğiz. Yolda görüşürüz. Son yollarda görüşmek üzere. Yola çıktık, arıyorum. Deniz eşliğinde yolumuza devam ediyoruz. Denizi kenarımıza aldık. Böyle uzun bir yol gideceğiz. Bir tarafımız zeytinlik. Bir tarafımız mavi yosun, dalgalanır sularda. Dostum, güzel dostum. Bu yol böyle uçuyormuşsunuz gibi hissettiriyor size. Bir yukarıya çıkıyorsunuz, bir aşağı iniyorsunuz. Önünüzde deniz daha aşağıda olduğu için böyle maviliklerin üstünde uçuyormuşsunuz gibi. Şu sol taraf vardı. Burada yapmadık. Orayı çok beğenmemiştik orayı da. Sağda. Uçmakdere köyünün içinden geçiyoruz şu anda. Buraya bir önceki geldiğimizde şurada bir yerde bir kahvaltı Sağ yapmıştık. tarafta değil. Manzarası vardı onun ya. Ya manzarası Oturmuştuk vardı. hatta. Ha, şurası, gül bir bahçe. Aynen. Aynı şöyle mısırımızı park edip burada bir kahvaltı yapmıştık. Bu yol artık hemen hemen bütün motosikletçiler biliyor. İstanbul'a yakın. Hem hafta sonu gezi, hem kamp imkanları, hem de işte böyle köy içinde de artık yerleşmiş böyle gelip geçen turist konaklama tarzında şeyleri olduğu için yeme içme konusunda da rahat edeceğiniz bir yer Burası mıydı? burasıydı. Aa, Biz şimdi şöyle motorun devrilmeyeceği bir yerde yakınmış. Ben daha uzak sanıyordum. duralım. Ben ineyim. Burası değil miydi? Burasıydı. Manzara Marmara. Bura. Evet. İniyorum. İncelim. Ay, indim. Kahvaltımızı yaptık, çıktık. Gidiyoruz. Evet, karnımızı doyurduk. Ama şimdi uçmak tarafı. Amati. Yani. Ama Yani aslında burası da çok güzel. Ama burası da abi. yok hani kıyas kabul eder, hani kıyas kabul etmeyecek kadar değil. Burası da böyle baktığın zaman Evet, burası da çok güzel. Şimdi burası şöyle bir şey diye demeyeyim, yani gömmeyeyim burayı da hakkını verelim yani. evet ya, ama şimdi tamamen şehirleşmiş, burası tamamen doğal mesela. Evet, bu yönden burası daha ağır bası oraya. Evet. Doğallık açısından. Yollar burada daha güzel. Evet. Yani şey olarak, konfor olarak daha güzel. Orada dar ve çok kalabalık. Önümüzdeki de bu kadar hızlı giderse şarampole savrulabilir. Bizdeki belki manzara izliyordur. Yürüsün bu kadar hızla gidecekse. Arabayı başkası getirsin. Yamaç paraşütü iniş alanıymış. Sen yumuşak bir iniş yapmıştın, ben paldır Evet. küldür inmiştim. Düştü resmen. Yani düştük denebilir onu. Gökyüzünden. Pat diye. Bizim Hocam çok tecrübeli değildi. evet. Benimki tecrübeliydi, gayet de keyifli bir iniş ve uçuş yaptık. Şansıma. Ama bana senin hocan denk gelseydi de zaten ben tedirgindim. Hepten giderdim herhalde. Senin inişin Mercedes'in vakumlu kapısı gibi yumuşacık oldu. Benimki de Tofaş'ın eskimiş Tofaş kapısı gibi böyle çarparak kapatıyorsun, yine de kapanmıyor. Öyle bir iniş olmuştu.
İşte demin dediğimiz gibi yükselmeye devam ediyoruz. Solumuz böyle göz alabildiğinle mavi. Çok güzel gözüküyor. Bu yolu böyle uzun uzadıya koymuyoruz. Biz manzaranın tadını çıkartarak gidiyoruz. Uzun halini izlemek istiyorsanız eski videomuza bakabilirsiniz. Onda paraşüt uçuşumuzun da olduğu videomuza bakabilirsiniz. Biz bu videoyu çok uzun tutmayı düşünmüyoruz. O nedenle varış noktamıza doğru görüşürüz. Ara ara size yoldan yine selam veririz. Tam 5000. kilometredeyiz motosiklet üstünde geçen. 5000. kilometre selamımızı da tabelalarda İstanbul yazısı çıkmaya başladığında vermiş olduk. Evet. İstanbul bizi 5000. kilometreye karşıladı. Yolculuğumuz yavaş yavaş, turumuz yavaş yavaş maalesef sona eriyor. Keşke böyle sonsuza kadar gezecek imkanımız olsa. Keşke. Evet. İstanbul'a girdik. İstanbul'a da girdik gözüktüğü üzere. Trafikte anlaşıldığı üzere. Kornalara basmaya başladık. Birkaç istatistik paylaşayım hazır fırsatını bulmuşken. Toplam motosiklet üstünde yaklaşık 5100 kilometre gittik. Gemideki yolculuklarımızı da sayarsak 6 ile 7000 arasındaki bir seyahat gerçekleştirdik. Biz motor üstündeki süreyi baz alarak devam edelim. 5100 kilometre için 4 litre yakıt ortalaması tutturduk. NC750'nin yakıt tüketimi ile ilgili herhalde en gerçekçi veriyi sağlamış oluruz diye düşünüyorum. Çünkü uzun yollar yaptık, kısa yollar yaptık, şehir içine girdik. Otobanlarda bazen yardırdık, bazen köy yolları gibi yerlerde sakin tempoda kullandık derken 3,5 litre de ortalama tutturduğumuz oldu. 5 üstü ortalamalar da tutturduğumuz oldu. Ve bunun hepsinin genel ortalaması 4 litrede tamamlandı. Toplamda harcadığımız yakıt ise 203 litre civarında gözüküyor. Sanırım bu bilgiler yeterlidir. Motor üstünde geçirdiğimiz süre var mıydı? Bir ona da bakayım. Motorun üstünde geçen süremiz ise neredeyse 78 saat. Yani 3 gün gece gündüz aralıksız motosikletin üstünde geçti bu süre zarfında. Ne kadar yorucu olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Evet, bizi izlediğiniz için, bizimle bu bölüme kadar geldiğiniz için, desteklediğiniz, abone olduğunuz ve beğendiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Ve bizle kalın.